2022 yılında alınır mı serisinin yeni bir videosundan herkese merhaba dostlar. Bu videoda bu serinin en çok istenen modellerinden olan iPhone 8 Plus hakkında konuşacağız. Bundan 2-3 ay önce iPhone 7 ve iPhone 8 gibi modellerin 2022 yılındaki performansına birlikte bakmıştık. O videoları izlemek isterseniz kartlar kısmına bırakacağım. Oradan o videolara ulaşabilirsiniz. iPhone 8 için bir video yapmıştık ama iPhone 8 Plus için gerçekten ayrı bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Çünkü burada kamera tarafında olsun, ekran kısmında olsun, hatta performans konusunda da 8 ile 8 Plus arasında belirgin farklar bulunuyor. Biz de bu videoda özellikle bu farklar üzerinde duracağız. Ancak incelemeye başlamadan önce depolama ile ilgili söylemem gereken önemli noktalar var. iPhone 7 Plus bildiğiniz gibi 32 GB'lık baz versiyondan başlıyordu. 8 serisine geldiğimiz zaman artık 64 GB'dan başlıyoruz. Açıkçası 64 GB'lık bir depolama günümüzde halen idareli kullanıldığında yetecek bir depolama diyebilirim. Ancak iPhone 8 serisine baktığımızda bence en ideal depolama olan 128 GB'lık versiyon ne 8'de ne de 8 Plus'ta bulunmuyor. Yani iPhone 8 Plus'ta iki seçeneğimiz var. 64 ve 256 GB. Açıkçası 256 GB'lık versiyona baktığımızda 64 GB'a nazaran 1500-2000 TL daha bir fark ödememiz gerekiyor. Bence 7000 TL civarında bir bütçeyle sırf 256 GB diye 5 yıllık bir cihaza bu paraları vermek bence hiç mantıklı değil. O yüzden bu videoda da iPhone 8 Plus'ın 64 GB'lık versiyonu üzerinden bir değerlendirme yapacağız. Bu versiyonda şu anda 5000 ile 6000 TL arasında gayet güzel, temiz kullanılmış cihazlar bulabiliyoruz. Öncelikle iPhone 8 Plus ile iPhone X şu noktada gerçekten çok karıştırılıyor. Bu iki cihaz arasında iki model fark varmış gibi gözükse de iPhone X ve iPhone 8 Plus Apple'ın aynı sene çıkarmış olduğu iki farklı model diyebiliriz ve bu iki modelde aynı işlemciye, aynı RAM miktarına ve benzer kamera özelliklerine sahip ve güncelleme desteği olarak da iPhone X'in güncelleme ömrü ne zaman biterse iPhone 8 Plus da o zaman emekliye ayrılmış olacak. Dostlar, bu bilgi gerçekten önemliydi. Çünkü burada iPhone 8 Plus diye X'ten daha eski bir cihaz gibi bir algı oluşabiliyor. Bu yüzden de bunu açıklamak istedim. Her zamanki gibi iPhone 8 Plus değerlendirmemize tasarımla başlayacağız, ancak bence bu videoyu aralıksız başından sonuna kadar izlediğinizde iPhone 8 Plus'a dair aklınızda herhangi bir soru işareti kalmayacak. Ola ki kalırsa da yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bütün sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. İsterseniz daha fazla bekletmeden iPhone 8 Plus'ın tasarımıyla incelememize başlayalım. Dostlar, tasarım olarak iPhone 8 Plus'a baktığımızda ilk dikkatimizi çeken nokta arka kapağının cam olması diyebiliriz. Çerçeveler ve bu tasarım anlayışı iPhone 7 Plus'la oldukça benzer. Sadece arka kapağın cam olması cihaza biraz daha güncel ve premium bir hissiyat veriyor. Malzeme yapısı olarak çerçevelerimizde alüminyum ve biraz önce söylediğim gibi arka kapakta cam bir yüzeyle geliyor. Elde tutuş hissiyatı olarak da cam ve metal alaşımın birleşmesiyle kesinlikle güven veren bir yapısının olduğunu söyleyebilirim. 7.5 mm'lik kalınlık ve 202 gramlık bir ağırlıkla karşımıza çıkarken ön tarafta yine oldukça kalın çerçeveli home tuşu olan bir tasarım önümüze çıkıyor. Her videoda söylediğim gibi bu tasarımı sevenler de var. Yani bu çerçeveler sizin için bir problem olmuyor olabilir. Ama günümüz standartlarında kesinlikle gerisinde kaldığını da belirtmem gerekiyor. Ekran tarafına baktığım zaman da Retina IPS panel 5.5 inç Full HD çözünürlüğünde, çözünürlük olarak gayet yeterli bir ekran ve renk doygunluğu açısından da oldukça başarılı bir ekranın burada kullanıldığını söyleyebilirim. Burada True Tone desteğiyle beraber ekranımız ortam ışığına göre renk dengesini ayarlayabiliyor. Bu da önemli avantajlardan biri. Ekran boyutu açısından da gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu telefonda bir şeyler izlemek, dizi film izlemek gerçekten keyifli. Tepkisellik ve ekran yenileme hızı olarak da bir beklentiniz olmasın. 60 Hz'lik standart panelin kullanıldığını söyleyeyim. Ekran yönünde çoğu kullanıcının beklentilerini bence yine fazlasıyla karşılayacak bir ekran 8 Plus'ta kullanılmış. Şimdi ekrandan iPhone 8 Plus'ın bence en iyi olduğu alanlardan birine, hatta belki de en iyisine, yani kamera tarafına baktığımızda arka tarafta ikili kamera sistemini görürken ana kameramız 12 megapiksel f1.8 diyaframlı 6 elementli lense sahip olan optik imaj sabitleyicisiyle birlikte gelen gerçekten çok başarılı bir ana kamera. Yardımcı kameraya baktığımızda da yine 12 megapiksellik telefoto kamerasını görüyoruz. Bu kameramızda 2x optik zoom yapma
yapma imkanı sağlıyor. Genel fotoğraf kalitesi olarak çok düşük ışıklı olmayan ortamlar haricinde günümüz teknolojisini halen iyi bir şekilde yakaladığını söyleyebilirim. Gayet kaliteli ve bir telefondan beklenebilecek standartları karşıladığını belirteyim. Buna ek olarak portre modu bence iPhone 11'den de daha iyi çalıştığını söyleyebilirim. Çünkü burada telefoto kameranın yardımıyla direkt donanımsal olarak bir derinlik efekti oluşturuluyor. Bu yüzden de portre modunda çektiğimiz fotoğrafların gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. iPhone 11'in kamerasına kıyasla da gördüğünüz gibi çok da geride kalmıyor. Video performansına baktığım zaman da kendi fiyat bandındaki çoğu Android cihazda görmediğimiz 4K 60 FPS'te OIS destekli oldukça stabil ve gerçek anlamda profesyonele yakın düzeyde videolar çekmemizi sağlıyor. Bu telefonu alıp sosyal medyada içerik üretmek de gayet mümkün. Ön tarafta da 7 megapiksellik Full HD 30 fps videolar çekebilen bir kameramız bulunuyor. Dostlar açıkçası genel kamera deneyimi olarak kendi fiyat aralığındaki alınabilecek en iyi cihazlardan biri olduğunu düşünüyorum. iPhone 8 Plus'ın kamerası beni her anlamıyla gayet memnun etti. Şimdi donanım tarafına baktığımız zaman burada Apple'ın yapay zeka destekli ilk işlemcisini yani A11 Bionic Yonga'sını görürken bu işlemcimize 3 GB'lık RAM eşlik ediyor. Depolama alanı da 64 ve 256 GB olarak önümüze çıkarken iPhone 8 Plus genel deneyim açısından bize halen amiral gemisi bir cihaz gibi performans verdiğini de belirtmem gerekiyor. Oyun tarafına baktığımda da PUBG gibi ağır bir oyunda akıcı grafiklerde net bir şekilde kayıpsız 60 FPS stabil deneyimi bize rahatlıkla verebiliyor. Burada ekranımızın dokunma hassasiyeti de gerçekten başarılı. Bu telefonda oyun oynamak kesinlikle keyif veriyor diyebilirim ama batarya performansı olarak çok iyi olduğunu söyleyemem. iPhone 8 Plus her türlü oyun için 2022 yılında bize mükemmel bir performans verebiliyor. Genel performans açısından da menüde olsun, uygulama geçişlerinde ve günlük uygulamaları kullanırken de bize herhangi bir yavaşlama, donma, takılma problemi de yaşatmıyor ve bence en az 2-3 yıl daha kayıpsız bir şekilde bu performansını koruyacağını düşünüyorum. Şimdi bataryadan bahsedersek iPhone 8 Plus 2675 mAh'lik bir batarya ve 15 Watt'lık hızlı şarj desteğini bünyesinde barındırıyor. Kablosuz şarj desteğinin olduğunu da söyleyeyim. iPhone 8 Plus'ın batarya performansı pil sağlığına bağlı olarak çok değişkenlik gösterebilir. Eğer telefonunuzda güçlendirilmiş bir batarya varsa 5,5-6 saatlere varan ekran süreleri alabilirsiniz. Ama batarya sağlığı %80'lerde ise bu süreler 4 saatlere kadar da düşebilir. Genel olarak bu bataryasıyla iPhone 8 Plus'ın oyunculara yönelik değil de daha çok gündelik kullanımı hedefleyen insanlara daha uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada batarya performansımız gerçekten artık günümüz standartlarında değil. Bu performansıyla iPhone 8 Plus'ın ortalama bir kullanıcıyı akşama kadar idare edebileceğini düşünüyorum. Şimdi güvenlik kısmına bakarsak telefonumuzda ikinci nesil Touch ID sensörü bulunuyor. Parmağımızı dokundurduğumuz anda hızlı bir şekilde ekran kildinden kurtuluyoruz. Parmağımızı ara sıra algılamama veya bekletme gibi durumlar kesinlikle söz konusu değil. Hoparlör tarafına baktığımızda da telefonumuza stereo hoparlörler konumlandırılmış. Ses yüksekliği olarak da ses kalitesi olarak da başarılı bir performansı bizlere sunuyor. Özellikle oyun oynarken veya dizi film izlerken seslerin nereden geldiğini anlamamız konusunda bu hoparlörler bize bir avantaj sağlıyor. Yazılımdan da bahsedersek iOS 11 ile çıkan iPhone 8 Plus şu anda iOS 15 sürümünü de aldı ve en az 2-3 sene daha güncellemeleri almaya devam edecek. Bu güncellemelerle telefonumuzda bir yavaşlama söz konusu değil. Halen stabil ve gayet akıcı bir arayüz deneyimi verdiğini söyleyebilirim. Suya ve toza karşı dayanıklılıkta da IP67 sertifikasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar iPhone 8 Plus ile ilgili son bir değerlendirme yapıp videoyu genel olarak bir özet geçecek olursak 64 GB'lık versiyonunun şu anda 5000 ile 6000 TL aralığında olduğunu söylemiştik. Bu fiyatıyla kamera performansı ve oyun performansı yönünde beklentileri yüksek olanların ihtiyaçlarını karşılayabilecekken özellikle de iPhone almak istiyorum diyenler için 7 Plus'tan da daha mantıklı bir çözüm olduğunu düşünüyorum. 2022 yılında alınır mı serisindeki tüm iPhone modellerinde söylediğim gibi cihazın batarya sağlığı geriye kalan bütün deneyimi etkileyen en önemli faktör. Bu konuda da gerçekten dikkatli olmanız gerekiyor. Minimum %80, %85 batarya sağlığı olan iPhone'ları tercih etmeniz çok daha mantıklı olacaktır. Aksi halde sadece batarya olarak değil, oyun performansında ve telefonun ısınması açısından da ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Böyle sonuçlarla karşılaşmamak için ya bataryası çok yıpranmamış olan veya bataryası yıpranmış ama daha uygun fiyata bulduysanız da bataryayı değiştirerek kullanmanız gerekiyor. Özetle batarya
sağlığı iyi olan bir iPhone 8 Plus aldığınızda günümüz için halen menüde olsun, uygulamalarda olsun ve kamera yetenekleri olarak olsun ihtiyaçlarınıza göre değişebilir ama en az 3-4 yıl daha sorunsuz bir şekilde götürebileceğini düşünüyorum. Peki dostlar, sizler iPhone 8 Plus hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Ve 2022 yılında alınır mı serisinin bir sonraki konuğu hangi telefon olsun? Onu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Ve bu tarz videoların gelmesi için de alt taraftan videomuzu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.